Tiyatrocuyum, aynı zamanda stand-upçıyım. Bir süredir stand-up'la uğraşıyorum sadece. Ben müzikal tiyatro oyuncusuyum. Aslında opera mezunuyum. Yani profesyonel hayatım boyunca hep müzikal tiyatrocu olarak oynadım. Müzisyenim, eğitmenim aynı zamanda. Buna bağlı olan birçok başka işte yapıyorum. İşte radyo programcılığı, yazarlık, zaman zaman aranjörlük, prodüktörlük gibi şeyler. Saksafon çalıyorum, saksafon ve klarnet. Müzisyenim. Uzun süredir, 20-25 senedir kadar caz camiasında yer almaya çalışıyorum. Ben Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nın da koordinatörüyüm, eğitmenlerinden biriyim. Burada müzikal tiyatro bölümünü kurduk. Burada bir sahnemiz var, bir oda tiyatrosu, 80 kişilik gri sahne, Beyoğlu'nda yer alıyor. Yani şu anda aslında aktif hiçbir şey yapamıyoruz, sahne üzerinde aktif yapamıyoruz. Sadece bir tane konser verebildik. Ondan sonra yaklaşık geçen güne kadar ondan sonra hiç çalmadım. Müzisyenler olarak bütün camiamızı etkiledi zaten. Yani çok kötü etkilendik tabii. Çalamamak hepimizi biraz yoruyor, üzüyor. Neredeyse pandeminin başından beri çok az performans yapma olanağı bulabildik. Dolayısıyla pandeminin en çok etkilediği meslek gruplarından biriyiz herhalde. Ya ben çok ciddiye almadım. Galiba hepimiz gibi ya da çoğumuz gibi. Ne bileyim çok uzaktaydı, yani Çin'deydi falandı. Bir gün öncesinde sahnedeydim, bir gün sonrasında bir anda evdeydik. İşte kuş gribi, domuz gribi, işte bilmem ne, civciv gribi yani neyse o. Onun gibi bir şey zannettik. Daha önce dünya SARS'ı yaşadı, MERS'i yaşadı falan. Hani nasıl biz etkilenmediysek, sadece dinlediysek bu da biraz öyle gibi geldi bana. Çünkü hiç öyle bir şeyi beklemiyorduk. O da ilginç aslında neden öyle olduğu, yani çok habersiz bir şekilde bir anda eve kapanıyoruz gibi oldu. Bir anda kesildi çünkü her şey bir anda kapandı. Müzik paylaşılan bir şey, sahnede şekillenen bir şey. Tam onun öncesinde de aslında işler böyle hızlanmaya başlamış, yani stand-up adına. Haftada böyle 2-3 gün sahneye çıkıyordum vesaire, hani daha yoğundu. Herkes bu süreçte evinde ne yapabilir acaba'yı düşünüyor ve farklı şeyler deniyorlar büyük ihtimalle. Kimisi müziğe olabildiğince devam etmeye çalışıyor, kimisi başka şeylere konsantre olmuş durumda. Müzisyenliğin zaten doğasında var biraz evde kapanmak, çalışmak, diğer insanlardan kendini yalıtmak. Evle ilgili o kadar fazla iş olmasaydı psikolojik açıdan daha fazla zorlanabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü o böyle, hani ben günün nasıl geçtiğini anlamıyordum mesela. Hani o kadar fazla yoğun oluyordu ki, çünkü yani yemek yapmak gerekiyor, işleri yapmak gerekiyor, çocuklarla ilgilenmek gerekiyor falan. Endişelenmekle beraber tabii bu kadar uzun süreceğini hiçbirimiz kestiremedik. Ciddi bir süre bir beklemeyle devam etti. Ama şimdi tabii eve kapanınca özel derslere biraz önem vermeye başladım. Ve bunları öğrenci kabul etmeye başladım, öyle söyleyeyim. Eskiden vakit bulamadığım için hani mümkünse yapmıyordum. Şu an yapmaya başladım. Online şan dersi vermek üzere biraz düşünmeye başladım. Ben normalde şan dersi veriyorum. Online derslere devam etmekte bayağı bir zorlandım. Mutlaka vardır bu sosyal medyayı daha avantajlı, daha yoğun kullanarak, aktif kullanarak onu bir maddi bir sonuca çevirme arayışları ve bunu becerebilenler vardır. İşte ben mesela çektiğim işte komik videolar falan Instagram'da hep çekiyordum zaten. İşte onları mesela Twitter'a yükledim. Onlar Twitter'da işte çok fazla etkileşim aldı. Okulumuz da en azından online olarak devam ediyor bizim. Bahçeşehir Üniversitesi Caz Bölümü. Bir miktarda olsa online yapmak üzere derslerimize devam edebildik. Bir kere hani bir sosyal medyada iki duyu harekete geçiyor. Bununla yani bir göz, bir de kulak. Bununla tanıyamazsınız bir eserin ya da paylaşılan eserin bütününü. Belki koklamak, dokunmak, hissetmek, vücutta hissetmek. Bunlar da önemli. Ne diyoruz pandemiyle ilgili? İşte temas olmasın, maske olsun, temizlik olsun falan filan gibi kuralların birçoğunu biz çiğnemek durumundayız. Çünkü biz sahnede birbirimize ne kadar uzak kalabiliriz? Bu bir. Maskeyle nasıl şarkı söyleyebiliriz? Dokunmadan nasıl dans edebiliriz? Damlacık ve nefesle geçiyorsa bu, ki daha ağırlıklı olarak damlacıkla,
biz birbirimizin yüzüne şarkı söylüyoruz. Yani şimdi Walter Benjamin'in bahsettiği bir kavram var, aura diye. O da şimdi ve burada ile ilgili bir şey. Bu doğaçlama müzik için özellikle çok önemli. Ama sadece o da değil. Herhangi bir klasik eseri de ürettiğinizde ya da bir müzede bir esere baktığınızda orada olmanın yarattığı başka bir şey var. Online olur mu olmaz mı diye düşündüm. Oradan para kazanabilir miyim? Cevabım şu, online olur şan dersi. Ama hiçbir zaman birebir olduğu kadar verimli olmaz. Sonra bu mesleği bu işi yapmadım. Ama yani yapılabilir mi? Aklıma gelenlerden bir tanesi bu oldu. Ya orada şöyle bir şey oldu aslında stand-up açısından düşününce. Şimdi 3-4 aylık işte ilk karantinaya girdiğimizde Mart'tan Haziran'a kadar bir süreç geçtikten sonra biz tekrar stand-up yapmaya başladık ve o açıdan aslında şanslı olduk tiyatrolara göre. Çünkü aslında karantinanın bittiği zaman aslında tiyatro sezonunun kapalı olduğu zamana denk geldi. Yani tiyatrolar yine bir şey yapamamış oldular. Çünkü Haziran'da işte insanlar dışarı çıkmaya başladı ama yaz zaten tiyatrolar için sezonun kapalı olduğu bir zamandı. O yüzden de tiyatro olarak hiç zaten aktif olamadık ama stand-up'a başlayabildik ve stand-up aslında bir ay öncesine kadar devam ettik biz. Tiyatrolar mesela çok daha fazla sıkıntı çektiler. Çünkü biz bar ortamında yapıyoruz stand-up'ı. Dolayısıyla da restoranlar ve barlar zaten normal oturma düzeninde açık olabildiği için, işte masalar mesafe kurallarına göre falan olabildiği için biz çok yoğun bir şekilde aslında o 3 aylık süreçte yine sahneye çıkmaya stand-up olarak devam ettik. O açıdan çok şanslıydık yani. Ben maalesef başka bir şeyden para kazanmaya başlamadım. Bir ufak seslendirme işi olmuştu. Eşim sağ olsun. Öyle bir şey yapmıştım. O seslendirme işinden sonra zaten caz eğitim kanalımı kurmaya karar verdim. Sırf yani halka hizmet amaçlı, kesinlikle hiçbir para şeyi gütmeden. Çok nadir online konser yapma ya da stüdyo kaydı yapma olanağını bulabildik. İdare ettik diyelim ama bu şansa sahip olamayan müzisyenlerin olduğunu da biliyoruz. Çok daha günlük yaşayan, kurumsal bağlantıları çok daha az olan. Aslında kendi açımdan şeyi çok düşünüyorum. Yani bu insanlara bir şekilde ulaşmanın ve onların dertlerine çare üretmenin çok daha elzem olduğunu düşünüyorum. Bizimki de önemli. Ama dediğim gibi bir şekilde biraz daha idare edebildik. Yani bu hep böyleydi ve hiçbir zaman yoktu. Şimdi pandemi döneminden önce de zaten aynı sorunlar vardı. Pandemi dönemiyle birlikte yani son artık noktasına gelmiş gibi bir şey oldu. Sonuçta mesela biz bu sahneyi kurduk kendi kendimize, tamamen kendi maddi imkanlarımızla, ama şu anda biz Beyoğlu'na atıyorum 80 kişilik bir tiyatro sahnesi kazandırmamız demek bizim İstanbul'un işte kültür sanat değerine bir şey katmış olmamız anlamına geldiği için bu mesele zaten başlı başına desteklenmesi gereken bir şeydi ama hiçbir zaman desteklenmedi ki, yani şu anda da desteklenmiyor. Para adına çok fazla bir şey yapmadım. Yani en azından zamanında tutumlu bir insan olduğum için öyle söyleyeyim. Şu süreç şimdilik bu kadar kısa sürdüğü sürece, yani daha uzamadığı sürece inanılmaz çok kötü bir durumda değilim. İdare edebilirim. Zaten bu sektör hiçbir zaman hayatını geçindiremediği için insanın herkes bir ek iş yapıyordu zaten. Asıl gelirini başka bir yerden kazanıp akşamları, hafta sonları sanatını yapıyordu. Umuyorum ki o asıl parayı kazandıkları sektörler devam ediyordur. Ne olursa olsun şöyle bir gerçek var. Ülkemizde sanat lüks. Yani bir şekilde hayatını başka bir yerden devam ettirmek zorundasın. İkinci bir iş yapma fikrim olmadı. Fikrim olsa da zaten yani o kolay işler değildir muhtemelen. Çünkü bütün meslek grupları hemen hemen çok ciddi bir sorunla baş başa kaldı. Çok ciddi maddi problemler yaşadık, evet. Ama bizden daha bizim mesleğimiz içinde de çok daha fazla etkilenen insanlar olduğunu biliyoruz. Çünkü Adnan olarak söylersem evet, ama bir müzikalci olarak söylersem sanırım ekonomik anlamda en az müzikalcileri etkilemiştir pandemi. Çünkü biz zaten kazanmıyorduk. Yani sıfır kazanıyorduk, sıfır kazanmaya devam ettik. O yüzden ekonomik anlamda bir sorun yok ama... Bir şey değişmedi diyenler çok iddialı tabii. Sonuçta değişmeyen alanları vardır müzik sektörünün ama canlı performansa dayalı müzik yapan ve buradan geçimini sağlayan ya da sanatını
bu şekilde insanlara duyurabilen insanlar için sıfır noktasına gelindi. Dolayısıyla her şey değişti tabii. Konserimiz yok, ekstralarımız yok. Yani bayağı bir hem gelir açısından hem tatmin açısından, müzikal tatmin açısından eksikliklerimiz var. İnanın bir fikrim yok. Çünkü pandemi yokken bile çok büyük sıkıntılar içindeydi bu sektör. Ve o zaman dahi bir devletle ilgili çok da bir şeyimiz yoktu. İnsanlar barda çalıyor, özel sektörde sahneye çıkıyorlar. Ödenekli tiyatrolarda ya da kurumlarda olan sanatçı sayısı zaten az. Onlar zaten memur. Maaşlarını almaya devam ediyorlar. Onların bir desteğe ihtiyacı olduğunu, ekstra bir desteğe ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Yoksa tabii ki de hak ettiğini hiçbir zaman alamadı bence sanatçılar da. Özellikle bu ödenekli tiyatroda olmayanlar, devlet opera balede olmayanlar veya buna benzer senfonilerde olmayanlar hep sıkıntı yaşadılar. Bu sefer daha fazla sıkıntı yaşıyorlar. O oyun bittiğinde, o alkışlanıyorsunuz ya, ne ekonomi kalıyor aklında, ne işte bütün bu emeği verdim, aynı emeği başka mesleğe verseydim şu kadar kazanırdım gibi düşüncelerin hiçbiri kalmıyor. Sevdiğiniz zaman bu işin maddi getirileri ya da diğer olanaklarıyla ilgilenmiyorsunuz. Seviyorsanız uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Hani başka bir işe yönelmek de istemiyorum. Yapabilirim ama istemiyorum. Çünkü mutlu olduğum şeyi yapmak istiyorum. Bundan önceki normallerimiz iyi miydi dersek sanırım çok fazla iyimser bir bakış açısı olur. Şu anda sadece müzisyenler değil, sağlık görevlileri de çok rahat, herkes işini kaybeden esnaf da çok daha rahat yaşayabilirdi yani. Yardım konserleri olur. Çünkü ben şuna açıkçası karşıyım. Hiçbir şey yapmazken müzisyenlere yardım edelim. Bunlar çok zor da falan filan. Hani değil, bir şey yapalım. Onun karşılığı olaraktan bir şey gelecekse gelsin. Her zaman normal zamanda olduğu gibi. Maddi anlamdaki kısmına gelirsek, işte bir tiyatro desteği gibi bir şey, çok cüzi bir miktar, onu alabildik. Ama yani kesinlikle çok yetersiz ve anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani diğer bütün tiyatrolarda zaten kan ağlayan durumdalar. O anlamda bir destek verilmedi. Bir şekilde yani tiyatronun ayakta durması aslında bizim diğer yaptığımız ek işlerden sağlanıyor gibi bir durum söz konusu. Siz bir derneğe üye olsanız, dernek dese ki şurada çalışılmayacak, şundan daha az ücrete çalışılmayacak işte falan filan. Bu sefer diğer müzisyenler buna uyacak mı? Uymayacak. O yüzden bu dernek kurulamıyor. Yani kolektif çaba, örgütlenmek daima sonuç getirmiştir. Bu eksik özellikle müzisyenlerde. Yani tiyatrocularda mesela onlar daha iyi örgütlenmiş vaziyetteler. Vallahi ne yapılabilir? Bir şekilde devlet destekli devam edilmesi gerekiyor. Nasıl ki birçok alanda destek varsa bu alanda da böyle olmalı. Bu tiyatrocuların sorumluluğunda olan bir şey değil. Bu zaten devletin sorumluluğunda olan bir şey. Yani bütün gelişmiş ülkelere baktığımız zaman da bunu görebilirsiniz. Yani burada çünkü biz ticari bir işletme olmanın ötesinde bir kamu hizmeti veriyorsa, yani sanat sunuyorsun insanlara. Dolayısıyla da bu devletin desteklemesi gereken bir şey zaten. Demokrasinin önemli bir parçası estetik dediğimiz şey. Bu sanatı da kapsıyor, zarafeti de kapsıyor, başka şeyleri de kapsıyor. Bunu dıştalayamazsınız. Çözüm önerisini bizim bulmamız çok zor Türkiye'de. Müzisyenler örgütlü değil, çok büyük bir kısmı. Ama örgütlensek de şu aşamada elden ne gelir çok emin değilim açıkçası. Çünkü medeni toplumlarda devlet ve sendikalar en başta bu konuda yardımcı, ön planda olan. Çünkü görevleri bu zaten. O olmuyorsa bir sonraki kurum sendika. Sendika olmuyorsa bir sonraki kurum hayırsever vatandaşlar oluyor maalesef. Yani sendikalaşmak çok önemli. Bütün iş kollarında olduğu gibi müzisyenlikte de bazı iş kollarında var ama müzisyenlikte maalesef sıfır. Tabii ki işte dayanışma kampanyaları yapılıyor falan filan ama bunun en temel çözümü zaten böyle bir politika güdülmesiydi ama o olmayacak hiçbir zaman. Ben ona olan bir inancım da yok açıkçası hiçbir şekilde. Tabii ki gerekli baskılar kuruluyor sanırım ama dediğim gibi şu an bir şey yok yani, çok zor yani, nasıl ayakta duruyor bütün tiyatrolar hiçbir fikrim yok benim. Çünkü insan sosyal bir varlık, bir şekilde devam etmek zorunda. Ve tiyatrolara gidecekler. Sahneye çıkacaklar. Ben çıkacağım. Yani bir şekilde risk alacaksın. Çünkü galiba biraz azalacak, bitmeyecek. Bence 3-4 yıl bitmeyecek bu iş.
ama önemsememeye başlayacağız. Sanat dediğin şey satılıp alınabilen bir meta olmanın dışında bir kamu hizmeti aslında. Bir şey yapılabilir mi? Benim hiç umudum yok. Vallahi geçenlerde bir rüya gördüm ben. Pandemi bitmiyormuş 10 yıl. İnsanlar kaldırımda, sokakta birbirlerini kollarını, bacaklarını yerken gördüm.